Ya ırkçılık dediğimiz şey sadece sokakta birilerine kötü söz söylemekten ibaret değilse, yani düşünsene aslında hukuku, eğitimi falan belirleyen devasa görülmez bir sistemse, Hı hı, kesinlikle. Hatta sadece bir sistem de değil, kimin makbul vatandaş kiminse sürekli sadakatini kanıtlamak zorunda olan bir şüpheli olduğunu tayin eden bir mimari. aynen öyle. Eğer doğrudan devletin temelini oluşturan yapısal bir çarksa işler çok değişiyor tabii. Seni bu derinlemesine incelemeye davet ediyoruz. Bugün masamızda çok çarpıcı bir kaynak var. Evet, Kürt Araştırmaları platformunda sosyolog Gülistan Yarkın ile yapılan o oldukça ufuk açıcı söyleşiyi konuşacağız bugün. Yani etrafımızda olup biten absürt olayları çözmek için bu şart. Kesinlikle. Irkçılığı sadece kötü niyetli insanların bireysel eylemleri sanırsak, o devasa sistemin gündelik hayatımızı nasıl şekillendirdiğini kaçırıyoruz. İşte bu görünmez mimariyi deşifre edeceğiz. Tabii o sosyolojik iddiaları ve tarihsel analizleri senin için parçalara ayıracağız. Ama başlamadan önce çok net bir sınır çizmemiz gerekiyor, değil mi? Çok doğru hatırlattın. Bakın kaynak metin, ırkçılık, sömürgecilik, asimilasyon gibi siyasi açıdan son derece yüklü ve hassas konuları barındırıyor. Şunun altını özenle çiziyorum. Hı hı. Biz burada kesinlikle herhangi bir siyasi taraf tutmuyoruz. Sağ veya sol hiçbir ideolojiyi onaylamıyoruz veya yermiyoruz. Tek amacımız bu metindeki akademik teorileri tarafsızca sana aktarmak. Aynen öyle. Sadece o masadaki fikirleri anlamlandırman için bir rehberiz biz. O yüzden hemen Yarkın'ın bizzat kendi pratiğinden yola çıkalım istersen. Tabii, harika olur. Çünkü teori havada kalmamalı, devletin bu bürokratik koridorlarında nasıl çarpıştığını anlatıyor söyleşide, değil mi? Evet, 2017 yılında Amerika'da SUNY Binghamton'da sosyoloji alanında bir doktora tezi savunuyor Yarkın. Konusu da Zeytinburnu'ndaki Kürtlere yönelik ırkçılık ile sömürgeci rejim arasındaki ilişki. Oldukça spesifik ve akademik bir konu. Sonra Türkiye'ye dönüp denklik başvurusunda bulunuyor sanırım. Aynen öyle. Her akademisyenin yaptığı gibi ÜAK'a yani üniversiteler arası kurula başvuruyor. Ama normalde birkaç ay sürmesi gereken o süreç tam 2 yıl bekletiliyor. Hadi ya, 2 yıl mı? Sadece bir denklik başvurusu için inanılmaz bir süre bu. Kesinlikle. Ve 2 yılın sonunda reddediliyor. Fakat asıl çarpıcı olan şey red gerekçesi. Yani bir sosyoloji tezinden bahsediyoruz. Uluslararası literatürde kullanılan kavramlar var içinde. Evet, akademik İngilizce kavramlar bunlar. ÜAK ne diyor peki bu kavramlar için? ÜAYAK red gerekçesinde o tezde geçen Ermeni soykırımı veya Türk sömürge rejimi gibi tamamen akademik kavramları cımbızlıyor. Yapma ya, sadece kelimeleri mi seçiyorlar cımbızla? Evet ve bu akademik analizin TCK 301 ve terörle mücadele kanunu kapsamında terör propagandası ve devleti aşağılama olduğunu iddia ediyor. Çok acayip, gerçekten yani uluslararası akademide kabul görmüş bir çerçeve, devlet sınırından içeri girdiği an anında bir suç unsuruna dönüşüyor. Aynen öyle bir güvenlik tehdidi sayılıyor. Yarkın da bu durumu aslında teoriyle pratik arasındaki gerilimi açıklamak için kullanıyor. Hani akademiyle insan hakları savunuculuğu arasındaki o ilişkiyi kastediyorsun, değil mi? Evet, kendisi de İnsan Hakları Derneği'nde ırkçılık ve ayrımcılığa karşı komisyonda yer alan bir isim. Hatta 2024'te sırf bir basın açıklaması yüzünden kendisi de TCK 301'den yargılanıyor. Yani bir yanda böyle kapitalizm, sömürgecilik gibi yüzyıllara yayılan çerçeveleri inceleyen bir akademik alan var. Diğer yanda ise mahkeme salonları, suç duyuruları gibi acil müdahale gerektiren bir alan var, evet. Şöyle düşünelim o zaman, sanki akademi fırtınanın nasıl oluştuğunu, atmosferik basıncı falan inceleyen meteoroloji bilimi gibi, insan hakları savunuculuğu ise fırtına koptuğunda sokakta sırılsıklam olan insanlara şemsiye dağıtmak gibi. Çok iyi bir benzetme oldu bu. İkisi de aynı iklimle uğraşıyor ama araçları bambaşka. Biri şemsiyeyi neye karşı tuttuğunu anlatıyor, diğeri sokakta açılan yaraları sarıyor. O zaman biz o meteoroloji radarına, yani fırtınanın kaynağına bir inelim. Devlet sadece akademik dil kullanan bir teze neden refleks olarak bu kadar sert bir yanıt veriyor? Çünkü o refleksin arkasında devasa bir tarihsel kaydı var. Söyleşi de mesele erken cumhuriyet dönemi politikalarına ve o gizli kalmış devlet raporlarına bağlanıyor. Şark ıslahat planı falan gibi belgelerden bahsediyoruz galiba, değil mi? Kesinlikle. Devletin vitrinindeki yüzü, yani dışarıya sunduğu resmi anlatı hep eşit vatandaşlık üzerine kurulu
Ama gizli belgelere inildiğinde dil bir anda değişiyor. Hani tarihçi Mehmet Bayraktar'ın bir lafı vardı. Devlet resmi planda inkarcı ama gizli planda ihtilafçı diyordu. Tam buraya oturuyor sanırım. Aynen öyle. O gizli raporlarda Kürt coğrafyası için hiç çekinmeden müstemleke, yani sömürge kavramı kullanılıyor açıkça. O idareyle yönetilmesi gerektiği yazılıyor. Bak bir dakika, burada benim zihnimdeki o klasik tanımlar biraz sarsılıyor açıkçası. Biz sömürgecilik deyince hep okyanus ötesine giden gemileri, Afrika'yı işgal eden İngilizleri falan düşünüyoruz. Çok doğal, klasik algı bu yönde çünkü. Peki, aynı kara parçası üzerinde bitişik bir coğrafyadaki durum için bu kavram nasıl çalışıyor? Yani fark, bu sömürgeciliğin okyanus ötesi değil de içerideki bir yerleşimci zihniyeti olması mı? Tam olarak bu kavramsal karmaşa yüzünden zaten Türkiye örneği uluslararası literatürde uzun süre marjinal kaldı. Klasik şablona uymadığı için sosyologlar bunu farklı şekillerde adlandırmaya çalıştı hep. Anladım. Ama dönemin elitleri bunu kendi aralarında gayet net tanımlıyor galiba. Kesinlikle. Kemalist bürokratlardan Avni Doğan'ın 1943'teki sarsıcı bir cümlesi var, söyleşide geçiyor. Diyor ki, Cumhuriyet'in doğuya yerleşmesi, medeni milletlerin Afrika'ya yerleşmesi gibidir. İnanılmaz gerçekten. Adamlar açık açık Afrika benzetmesi yapmış. Yani fiziksel bir okyanus yok belki ama politik ve hukuki devasa bir okyanus inşa edilmiş. Evet, medenileştirilmesi gereken vahşiler ile medeniyet götürenler arasında kesin bir hiyerarşi var ortada. Zaten söyleşide bu durum Frantz Fanon'un zoolojikleştirme kavramıyla çok güzel açıklanıyor. Zoolojikleştirme mi? Yani insan dışı varlıklar gibi gösterme meselesi sanırım. Aynen öyle. Devlet belgelerinde ve o dönemin basınında Kürtler için kuyruklu Kürt, dağ ayısı, çekirge sürüsü gibi ifadeler kullanılıyor. Bunlar basit hakaretler değil aslında. Tabii sistematik bir boyutu var işin. Bir halkın kaynaklarına el koyacaksanız önce onların eşit insanlar olmadığına dair bir zemin hazırlamanız gerekiyor. Çok doğru. Onları insanlığın dışına atıp doğanın terbiye edilmesi gereken vahşi bir parçası gibi gösterirseniz, uyguladığınız şiddeti de rasyonalize etmiş olursunuz. Biz vahşeti ehlileştiriyoruz argümanı devreye giriyor yani. Çok karanlık bir mantık. Peki bu bahsettiğimiz erken cumhuriyet dönemiydi. Avni Doğanlar falan geride kaldı. Bugün kimse çıkıp biz burayı Afrika gibi yöneteceğiz demiyor sonuçta. Ama söyleşiye göre bu yapı kaybolmamış, sadece biçim değiştirmiş. Modern dünyada bunun karşılığı ne peki? Sosyolog Anibal Cujano'nun gücün sömürgeselliği kavramı devreye giriyor burada. İngilizcesiyle coloniality of power. Diyor ki, klasik askeri işgal kağıt üzerinde bitebilir Evet, müstemleke idaresi falan kalkıyor ortadan. ama o idarenin yarattığı tahakküm kültürü, zihinsel kodlar ve bürokrasideki hiyerarşik refleksler yaşamaya devam eder. Buna sömürgesellik deniyor işte. İsmail Beşikçi'nin Türk usulü ırkçılık dediği şey de bu mirasın yansıması sanırım. Fiziksel sömürge bitse de bürokrasinin sömürgeselliği sürüyor. Aynen öyle ve tam da bu hukukun sömürgeselliği noktasında Yarkı'nın formüle ettiği o çok vurucu kavrama geliyoruz. Sadakat ırkçılığı. Evet, benim ve söyleşide en çok altını çizdiğim yer burasıydı. Bu muazzam bir tespit gerçekten. Yani Kürtler anayasal olarak eşit vatandaş kabul ediliyor, seçimde oy veriyorlar falan. Evet, vergi veriyorlar, askere gidiyorlar. Ama tarihsel düzlemde sürekli bir potansiyel tehdit. Masaya oturduğu an ihanet etmeye meyilli bir hain olarak konumlandırılıyorlar. Bu nasıl bir paradoks? Yarkın bunu çözmek için harika bir analiz yapıyor. Diyor ki ihanet etmek ne demektir? İhanet ancak öncesinde eşitler arasında kurulmuş rızaya dayalı adil bir sözleşme varsa mümkündür. O sözleşmeyi bozarsan hain olursun. Çok mantıklı. Fakat tarihsel arka plana baktığımızda Türk-Kürt ilişkilerinde baştan kurulmuş eşit bir sözleşme yok zaten. Buna rağmen her türlü kimlik talebi anında sadakatsizliğe indirgeniyor. Yani siyasi bir hak arayışı ahlaki bir mesele haline getiriliyor. Aslında ortada devasa hileli bir mahkeme salonu var gibi düşün. Kesinlikle. Sanık kürsüsündeki kişi daha duruşma başlamadan potansiyel hain olarak görülüyor. Evet ve hayatı boyunca akademide, sokakta o jüriye sürekli sadakatini kanıtlamak zorunda kalıyor. Haklı taleplerinin hiçbir önemi yok.
Jüri sadece rejime sadakat seviyeni puanlıyor. Statü talebini kriminalize etmenin en kullanışlı yolu da bu işte. Anında bir sadakat testine sokmak. Üstelik bu durum devlet dairelerinde de kalmıyor. Sokağa sosyal medyaya da iniyor değil mi? O Fanon'un zoolojikleştirme dediği şeyin modern versiyonlarını görüyoruz resmen. Biyolojik ırkçılık falan dünyada itibarını kaybetti gerçi. Kimse kafatası ölçmeyi açıkça savunamıyor artık, evet. Ama ırkçılık, neo-ırkçılık ya da kültürel ırkçılık olarak şekil değiştirdi. Söyleşideki örnekler çok çarpıcı bu konuda. Hı hı. Twitter'da, Instagram'da falan o eski kuyruklu Kürt laflarının yerini tamamen dijitalleşmiş Mezopotamya eşekleri, Zagros fareleri gibi zoolojik kelimeler almış durumda. Derginin editörü de burada durumu çok acı bir metaforda özetliyor aslında. Türkiye'de ırkçılığın 724 çalışan devasa bir fırıncılık sektörü gibi olduğunu söylüyor. Fırıncılık sektörü mü, çok ilginç bir benzetme. Evet, yani bu sistem sürekli her gün sıcak ekmek çıkarır gibi ırkçı söylem ve linç üretiyor. Kültürel kodlara öyle bir işlemiş ki her yerde karşımıza çıkıyor. Söyleşteki somut olaylarda o fırının ne kadar farklı müşterisi olduğunu kanıtlıyor sanki. Mesela yakın zamandaki Türkiye-Makedonya milli maçında Evet, Ahmetspor'la hiç alakası olmayan bir ortamda tribünlerden koro halinde edilen galis küfürler var örneğin. aynen öyle. Ya da öbür uçta eğitimli milli burjuvaziden bir iş insanı çıkıp Kürt kadınlarını konu alan inanılmaz cinsiyetçi bir fıkrayı gülerek anlatabiliyor. Her kesimden insan o fırından besleniyor yani. Yalnız burada biraz şeytanın avukatlığını yapacağım izin verirsen. Şöyle bir itirazım var benim. Sosyal medya zaten lağım çukuru gibi bir yer biliyorsun. Herkes herkese saldırıyor. Tribünler desen zaten holiganizmin zirvesi. Bütün bu küfürler, o haşere lafları falan sadece klavye başında ilgi arayan anonim trollerin sıradan kötülükleri olamaz mı? Dışarıdan bakıldığında çok makul bir itiraz gibi duruyor bu. Ama neden isimsiz bir trollün arkasında devasa bir teori arıyoruz sence? Yarkın bunu kelime seçimleri üzerinden çürütüyor. Nasıl yani? Tesadüf değil mi o kelimeler? O anonim troll, küfür etmek için binlerce kelime varken neden ısrarla fare, haşere kelimelerini seçiyor? Çünkü bu tesadüfi bir öfke patlaması değil. Yüzyıllık insan dışılaştırma eğitiminin sonucu. Anladım. Devletin görünmez mimarisinin bilinçaltına ektiği tohumlar aslında bunlar. Kitle karşındakini insan haklarından mahrum bırakmayı meşrulaştırmak için o haşere fantazisine sarılıyor. Tam olarak öyle. Troll sıradan olabilir ama dilin altyapısı tamamen o tarihsel tahakküm mekanizmasına ait. Çok mantıklı. Fırın tarifi 100 yıl önceden kalma ve troller de o tarifin dışına çıkamıyorlar aslında. Peki hikayenin diğer tarafına geçelim biraz da. Hedefteki halkın tepkilerine mi? Evet, sürekli bu hileli mahkemede yargılanan, o fırından çıkan nefrete maruz kalan bu halk kendi içinde nasıl bir dönüşüm yaşıyor? Ezilen bir halkın milliyetçiliği tartışması açılıyor söyleşide. Yarkın söyleşi yapan Fırat Aydınkaya'nın sorusuna Balibar'ın çok kritik bir tespitiyle yanıt veriyor. Diyor ki, ırkçılık milliyetçiliğe dışarıdan eklenen bir şey değil, doğrudan onun iç ekidir. O zaman şu soru doğuyor, ezilen ve ırkçılığa uğrayan bir halkın da kendi içinde dışlayıcı refleksleri olabilir mi? Mesela Ermenilere, Süryanilere, Romanlara karşı ötekileştirici dilleri falan? İşte burada Fanon devreye giriyor, o iki milliyetçiliği aynı kefeye koymamak için. Sömürgeleştirenin fetihçi milliyetçiliğiyle sömürgeleştirilenin kurtuluşçu milliyetçiliği ayrımı yapıyor. Hı hı. İkisi de milliyetçilik kavramını kullansa da tarihsel rolleri tamamen zıt. Yani Yarkin Kürt toplumundaki ayrımcı eğilimleri reddetmiyor sanırım. Hayır, kesinlikle reddetmiyor. Ama bunu analiz ederken Kürtlerin içindeki o devasa statüsüzlük, sömürge koşulları göz ardı edilmemeli diyor. İkisini simetrikmiş gibi okumak yapısal bir hata olur. Bana kalırsa söyleşinin en heyecan verici kısmı da Kürt siyasetinin kendi içindeki bu kavramsal tartışmalar. Ortada inanılmaz bir paradigma değişimi var çünkü. Kesinlikle. PKK'nın 78'deki çıkışına bakıyoruz, baş çelişki milli çelişkidir diyorlar. Ana hedef bağımsızlık. Ama 99 sonrasında işler tamamen değişiyor. Evet, o Rojava'da falan da gördüğümüz post-ulusal aşamaya geçiliyor. Demokratik konfederalizm, ekoloji, kadın özgürlüğü falan merkeze alınıyor. Ve bu da onlara küresel ölçekte inanılmaz bir sempati kazandırıyor. Ekolojik duyarlılık, eşbaşkanlık sistemi gerçekten devrimci bir vizyon oralarda. Peki eleştiri nerede başlıyor burada?
Yarkı'nın eleştirisi şu, hareketin bu enternasyonalist söylemi o kadar merkeze oturdu ki, Kürtlerin varoluşsal sorunu olan statüsüzlük, sömürge gerçeği biraz görünmez oldu. Yani siyasal statü talebi belirsizleşti. Bu da tabii tabanda ve aydınlar arasında bir gerilim yaratıyor doğal olarak. Şöyle bir benzetme yapsam uyar mı acaba? Tabii, dinliyorum. Ortada temeli çatlak yıkılmak üzere olan bir ev var. Bu temel sorunu statüsüzlük. Sen o temeli sağlamlaştırmak yerine çatısına güneş panelleri kuruyorsun, organik boya sürüyorsun falan. Kusursuz bir analoji gerçekten. Harika bir vizyon çiziyorsun ama rüzgar çıkıp o çürük temel sallanınca içerideki insanlar paniğe kapılıyor haklı olarak. İşte o temel sallanmasının yarattığı çatışmayı söyleşideki 2018 Hasip Kaplan tartışmasından net okuyoruz. Hatırlarsan HDP eş başkanlığı için bir çıkış yapmıştı. Evet, ortalık çok karışmıştı o dönem. Selahattin Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin tarzı kaba saba bir dil kullanmıştı Twitter'da. Yarkı'nın odaklandığı yer üslubun kabalığı değil ama. Yönetimin ve Sırrı Süreyya Önder gibi figürlerin buna verdiği tepkinin niteliği. Anında ilkel milliyetçilik ve ırkçılık dendi kendisine. Hemen disipline sevk edildi ve sistem dışına itildi hatta. Temsil etme konusundaki tarihsel statü hassasiyetini sırf yeni paradigmaya uymuyor diye egemen milliyetçilikle aynı kefeye koyamazsınız. Buna ırkçılık demek körlüktür. Yani sırf feminizmi, ekolojiyi savunuyorsun diye ulusal statü talep etmeyi gericilik göremezsin diyorsun. İkisi birbirinin alternatifi değil sonuçta. Aynen öyle. Evin temeli sağlamlaşmadan güneş panelleri kimseye güven vermiyor işte senin dediğin gibi. İnanılmaz bir zihin jimnastiği oldu gerçekten. Yavaş yavaş istersen bu devasa resmi toparlayalım artık. Bugün nerelerden geçtik, neler anlattık? Tezi engellenen o akademik metinden başladık. Fırtınanın kaynağına indik. Şark ıslahat planındaki müstemleke itiraflarına falan baktık. Fanon'un zoolojikleştirme kavramıyla bugünün dijital ırkçılığını inceledik. Altında kendi içindeki o statüsüzlük sancısını Hasip Kaplan örneğiyle çözümseledik. Şimdi seni dinleyen biri çıkıp bütün bunlar sosyologların falan derdi, benim hayatıma dokunmuyor diyebilir. Neden bunu önemsemesi gerekiyor dinleyicinin? Harika bir soru. Çünkü bu sistem hepimizin içinde yaşadığı atmosferin ta kendisi. Çevrende duyduğun o zararsız sandığın fıkra, ana haberlerdeki hain suçlaması hiçbiri tesadüf değil. Aynen öyle. Bunlar o gücün sömürgeselliği dediğimiz görünmez sadakat sisteminin sessizce ama tıkır tıkır işleyen çarkları. O çarklar döndükçe kimse tam özgür olamıyor maalesef. O zaman bitirmeden önce sana bu konuştuklarımızın üzerine inşa ettiğimiz ama söyleşide açıkça geçmeyen felsefi bir soru bırakmak istiyoruz. O başta kurduğumuz hileli mahkeme salonu metaforunu bir hatırla. Eğer bir devlet sisteminde bir grup insan hayatının her anında, okulda, sokakta sürekli sadakat testinden geçmek zorundaysa, Akaba o yere göğe sığdıramadığımız eşit vatandaşlık kavramı sahip olunan haklarla mı ölçülüyor modern dünyada? Yoksa sadece kimlerin o sadakat testine girmek zorunda olmadığıyla mı? çok doğru bir nokta. Şöyle bir durup düşünmeni istiyorum. Gündelik hayatında hiç sınava çekilmediğin, sadakatini kanıtlamak zorunda kalmadan doya doya kullandığın ayrıcalıklı hakların var mı? O hileli mahkeme salonunda sen jüri koltuğunda mısın yoksa her an hain ilan edilebilecek sanık kürsüsünde mi oturuyorsun? Bir düşün bakalım. Bu derinlemesine incelememizde bize eşlik ettiğin için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.